Aşk dediğimizde hepimizin zihninde bir şeyler canlanıyor. Hayatımızda bir yer kaplıyor ya da hayalimizde bir yer kaplıyor. Uğruna şiirler yazılan, destanlar yazılan, filmler çekilen, o ayaklarımızı yerden kesen mucizevi duygu. Ama ya o masalsı başlangıçlar hiç beklemediğimiz bir anda karanlık bir yola sapmamızı sağlarsa? Ben Mustafa Çay. İşte bugün tam da bu konuya dalıyoruz. Aşkın o aldatıcı ışığının ardındaki manipülasyon işaretlerini birlikte keşfedeceğiz. Şöyle bir düşünün, çok güzel bir içecekten bir yudum alıyorsunuz. Her şey harika ama yutkunduktan sonra o damağınızda tuhaf, adeta zehirli gibi bir tat bırakıyor. Peki o tat neyin habercisi? Genellikle aman canım ne olacak deyip geçtiğimiz ama aslında alarm zillerinin belki de ilk çalışı olan bir hisse bizi götürüyor olabilir. O sihirli soru şudur genellikle: aşk ne zaman bir zehre dönüşür? Hani o her şeyin yolunda gittiği, sizi dünyanın en mutlu insanı yapan duygu ne zaman bir hapishaneye, bir kontrol mekanizmasına evrilir? Şimdi bu ince çizgiyi, o kırılma noktasını birlikte bulmaya çalışalım. Bugünkü yol haritamız oldukça net olacak. Önce aşkın aldatıcı ışığı ne demek? Buna bakacağız. Sonra manipülasyonun o 5 sinsi işaretini tek tek ele alacağız. Aşk bombardımanı, gaslighting, mağdur rolü ve son olarak tükenmişlik. Ve en önemlisi, tüm bunların içinden nasıl çıkacağımızı, kendi pusulamızı nasıl bulacağımızı konuşarak da bitireceğiz. Hazırsanız başlayalım. Şimdi konuya filozof Kant'ın müthiş bir benzetmesiyle girelim. Düşünün ki fırtınalı bir denizde zifiri karanlık içindesiniz. Gerçek aşk o karanlıkta size yol gösteren, sizi güvenli limana ulaştıracak o sapasağlam deniz feneri gibidir. Işığı nettir, sabittir ve güven verir. Peki ya manipülatif aşk? İşte o da bir deniz feneri değil, o bataklığın üzerinde uçuşan, parlayıp sönen, sizi kendine çeken o aldatıcı ateş böceği gibidir. Peşinden gidersiniz çünkü ışık vaat eder. Ama sizi yavaş yavaş çamura, belirsizliğe ve tehlikeye çeker. İşte o ışık bir vaat değil, bir tuzaktır. İşte o bataklığa çeken ateş böceğinin ilk ve en göz alıcı parıltısı da aşk bombardımanı, yani love bombing dediğimiz bir süreçtir. Kulağa ne kadar da romantik geliyor değil mi? Aşk bombardımanı. Ama aslında bu sizi bir masalın prensesi ya da prensi gibi hissettirirken yavaş yavaş etrafınıza duvarlar ören bir kontrol mekanizmasından başka bir şey de değildir. Bu bir sevgi gösterisi falan değil. Bu bir taktik, bir strateji. Amaç ne peki? Sizi o kadar yoğun bir ilgiye ve sevgiye boğmak ki bir an önce gardınızı indirin. Ona bağlanın ve onun dünyasının, onun yörüngesinin bir parçası haline gelin. Yani bu seninle bağ kurmak istiyorum demek değil. Daha çok artık sen benimsin, bana aitsin, işte bunları demenin süslü bir yolu. Peki pratikte bu neye benziyor? Şöyle düşünün, çölde susuz kalmışsınız ve uzakta bir vaha görüyorsunuz. Bu harika olurdu değil mi? Ama yaklaştıkça anlıyorsunuz ki bu sadece bir serap, bir yanılsama. İşte aşk bombardımanı da tam olarak budur. Bir bakıyorsunuz, daha ilişkinin ilk haftasında size pahalı, abartılı hediyeler yağıyor. Telefonunuz bir an bile susmuyor. Sürekli övgü dolu mesajlar. Daha birbirinizi doğru düzgün tanımadan sen benim hayatımın merkezisin gibi romantik sözler, birlikte yaşama, hatta evlilik planları, bunlar havada uçuşuyor. Sizi evrenin merkezine koyuyor. Bakın, sağlıklı bir ilişkinin heyecanıyla bunu karıştırmamak lazım. Aradaki fark şu: sağlıklı bir ilişkide amaç birbirini tanımaktır. Buradaysa amaç sizi tanımak değil, sizi elde etmektir. Bağlamaktır ve hem de bir an önce. Tamam, aşk bombardımanı ile o serabın içine çekildik. Peki sonra? Sonra manipülatörün belki de en sinsi, en tehlikeli silahı sahneye giriyor: gaslighting. Bu artık sadece duygularınıza yönelik bir oyun değil, doğrudan sizin gerçeklik algınıza, akıl sağlığınıza yapılmış bir saldırı. Bunu şöyle hayal edin: zihniniz hayatınızın anılarıyla dolu rengarenk bir arşiv. Yaşadıklarınız, gördükleriniz, duyduklarınız hepsi o tabloda yer alıyor. Gaslighting yapan kişi ne yapıyor tam olarak? Her gün eline bir silgi alıp o tablodan bir rengi, bir detayı siliyor. Bir anıyı yavaşça oradan kazıyor. Ve siz her gün o tabloya baktığınızda burada bir şey eksik ama ne demeye başlıyorsunuz. Sonunda elinizde ne bir renk kalıyor ne de bir anı. Bomboş bir tuval. İşte o an kendi hafızanızdan, kendi gözlerinizden, kendi akıl sağlığınızdan da şüphe etmeye başlıyorsunuz belki.
Ve bu zihin silme operasyonu hep tanıdık cümlelerle başlıyor. İlk önce sizin algınızı küçümsüyor. Sen hayal görüyorsun ya da yok canım sen abartıyorsun. Sizin gördüğünüzü, duyduğunuzu bir anda değersizleştiriyor. Sonraki aşama körü körüne inkar. Dün söylediği bir şeyi bugün asla söylemediğini ima edebilir. Ben öyle bir şey asla söylemedim diyebilir ve siz kendi hafızanızla baş başa kalırsınız. Acaba ben mi yanlış hatırlıyorum diye düşünmeye başlarsınız. Ve son en yıkıcı darbe gelir. Sizi suçlu hissettirmek. Olan biten her şeyin onun hatası değil, sizin aşırı hassas olmanız olması. Bu senin hatan. İşte bu 3 adım sonunda artık sadece anılarınızdan değil, kim olduğunuzdan bile şüphe eder bir hale gelebilirsiniz. Peki manipülatörler hep böyle güçlü, her şeyi kontrol eden figürler midir? Hayır. Bazen en büyük güç gösterisi en zayıf görünmektir. İşte bu da bizi üçüncü sinsi taktiğe getiriyor. Mağdur rolünü oynamak. Buradaki amaç ne biliyor musunuz? Sizin en temel insani dürtünüz olan merhameti ve empatiyi size karşı bir silaha dönüştürmek. Kendilerini sürekli olarak hayatın, insanların, koşulların kurbanı olarak resmetmek. Sanki bütün dünya onlara karşı birleşmiş gibi. Ve siz iyi bir insan olarak ne yaparsınız? Elbette ona yardım etmek, onu bu kötü dünyadan korumak istersiniz. Ama aslında çoktan tuzağa düşmüş olursunuz. Çünkü onların istediği teselli değil, sizin vicdanınız üzerinden kurdukları bir kontrol mekanizmasıdır. Şu cümleyi mutlaka duymuşsunuz. Bu bir klasiktir belki de. Kimse beni anlamıyor. Senin için yaptığım hiçbir şeyi takdir etmiyorsun. Herkes zaten beni bıraktı, aynısını sen de yapacaksın gibi bir takım adeta film replikleri. Bu cümlelerin altındaki mesaj aslında ben bir kurbanım ve bunun sebebi de sensin. Bir anda sizi hem suçlu hem de borçlu ve kurtarıcı hissettirirler ve siz o suçluluk duygusundan kurtulmak için onların acılarını dindirmek adına her şeyi yapmaya da hazır hale gelirsiniz. İşte vicdanınıza kurulan tuzak da tam olarak budur. Peki aşk bombardımanı, gaslighting ve mağdur rolü tüm bu psikolojik savaşın sonunda geriye ne kalır? İşte dördüncü ve beşinci işaretlere yani tükenişe geldik. Bu artık belirli bir taktik değil. Tüm o taktiklerin yarattığı enkazın ta kendisidir. Sürekli diken üstünde yaşamak ve tek başına bir ilişkiyi sırtlamanın getirdiği o korkunç tükenmişlik. Şu karşılaştırmaya bir bakın. Aslında her şey o kadar net bir şekilde özetliyor ki. Sağlıklı bir ilişki nedir? Karşılıklı çabadır. İki kişinin de emek verdiği, birlikte suladığı bir bahçe gibidir. Peki manipülatif ilişki? Tek taraflı bir yüktür. Siz sürekli sularsınız, çabalarsınız ama karşıdan hiçbir şey gelmez. Sağlıklı ilişki güvenli bir alandır. Kendiniz olabildiğiniz, yargılanmaktan korkmadığınız bir liman. Diğeri ise sürekli diken üstünde yürümektir. Acaba neye kızacak? Şimdi neye bozulacak? Tüm bu korkularla yaşarsınız. Bir tarafta saygı varken diğer tarafta korku ve gözdağı vardır. Ve unutmayın, korkunun olduğu yerde sevgi barınamaz. Tamam, tabloyu gördük ve karanlığı anladık. Peki bu işin içinden nasıl çıkacağız? Bu sisli yolda yönümüzü nasıl bulacağız? Güzel haber şu ki çıkış her zaman mümkün. Şimdi teşhisi bir kenara bırakıp çözüme odaklanalım. Yani kendi iç pusulamızı nasıl bulacağız ve kendimizi nasıl keşfedeceğiz? Evet, rüzgarın yönünü değiştiremezsiniz ama kendi yelkenlerinizi ayarlayabilirsiniz. Bu ne demek? Siz manipülatörü değiştiremezsiniz. Bu sizin işiniz, hiçbirimizin işi değil. Zaten bu neredeyse imkansız bir görev gibidir. Ama kontrol edebileceğimiz bir şey var. Kendi düşüncelerimiz, kendi algılarımız ve seçimlerimiz, kendi tepkilerimiz, kendi duruşumuz. Çıkış yolu o fırtınayı dindirmeye çalışmakta değil, kendi geminizin kaptanı olup yelkenlerinizi doğru yöne çevirmekte saklı. Peki o yelkenleri nasıl ayarlayacağız? İşte bunu yapabilmek için 3 tane temel adımımız var. Birinci adım her şeyden önce geri çekilmektir. Fırtınanın tam ortasındayken ne yönünüzü görebilirsiniz ne de doğru karar verebilirsiniz. O yüzden fiziksel ya da duygusal olarak biraz uzaklaşın ve resme daha dışarıdan objektif bir gözle bakmaya çalışın. İkinci olarak sınırlarınızı lütfen koruyun. Belki de en önemlisi budur. Net, kalın duvarlar gibi sınırlar çizin. Hayır demekten korkmayın, utanmayın ve çekinmeyin. Sizin sınırlarınız sizin kişisel alanınızdır. Ruh sağlığınızın da kalesidir. Ve üçüncü olarak da destek almaktan çekinmeyin. Bu savaşı tek başınıza vermek zorunda değilsiniz. Sakın kimseye anlatamam demeyin. Güvendiğiniz bir dost, bir aile büyüğü ya da en doğrusu
Bir profesyonel destek, bir terapist o pusulayı bulmanızda size yardımcı olacak belki de en büyük destekçiniz olabilir. Ve son olarak lütfen şunu aklınızdan hiç çıkarmayın. Hayatınızdaki en ama en önemli aşk hikayesi bir başkasıyla değil, kendinizle yazdığınız bir hikayedir. Gerçek sevgi sizi tüketmez, sizi yeşertir, sizi küçültmez, büyütür ve siz bu en önemli hikayeyi manipülasyonun karanlık gölgeleri altında değil, saygının, dürüstlüğün ve en önemlisi kendinize duyduğunuz sevginin aydınlığında yazmayı sonuna kadar da hak ediyorsunuz. Unutmayın, o deniz fenerinin ışığı aslında her birimizin kendi içinde.